günümüzde dünya üzerinde temiz suya erişim olan nüfus, internete erişim olan nüfustan daha küçük. Temiz su içebilen insandan çok daha fazla internete erişim olan insan var ve bu istihbarat süreçlerini değiştirdi, dönüştürdü. Biz de buradan uğraşsak çok da değil cep telefonumuzla veya bir bilgisayar yardımıyla herhangi bir ülkenin birçok alandaki bilgisine ulaşabiliyoruz. Gerçek bir Amerikan sokağında Amerikan vatandaşları birbirine giriyor. İki grupta Ruslar tarafından üretilmiş. Bu tarz riskleri de var açık kaynak istihbaratının. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Hocam bir sosyal medya içeriği ve TikTok videosu bir devlete ve orduya nasıl zarar verir? Özellikle bir cepheden geliyorsa, bir muharip unsurla ilgili bir veri verebiliyorsa çok ciddi zarar verir ki bunun örneklerini görüyoruz. Yani bizim de maalesef askeri personelimizin bir kısmının işte Suriye'de yapılan operasyonlarda veya terörle mücadele operasyonlarında yaptığı paylaşımlardan açık kaynak bilgi haline geldiğinde oradaki unsurların, askeri unsurların işte manevra alanlarını veya oradaki teçhizatın içeriğini kötü niyetli aktörler de görebiliyor. Ukrayna-Rusya savaşı özellikle bu konuda çok ciddi bir kırılım yaşattı. Örnek vermek istesek? Tabii yani işte Ukrayna'nın oluşturduğu bir uygulama var. Daha önceki programlarda bahsetmiştik. Olası bir Rus ilerlemesini veya teçhizatını gördüğünüz anda bildiriyorsunuz ki daha ilginç vakalar da var. Yani sadece baz istasyonundan o bir yerde çok fazla Rus menşeli telefon numarasının sinyali aldığı için ve oraya vurulduğu, Ukrayna tarafından vurulduğu gibi örnekler de var. Yani bunun sonu yok. Başka örnek vermek istesek neler örnek verebiliriz hocam? Yani burada savunma ve saldırı konusunda genelde işte muharip konuları veriyoruz ama birçok noktada verilebilir. Yani örneğin daha güncel bir örnek işte yakın zamanda bir Fransız istihbarat teşkilatının Türkiye'nin savunma sanayi ile ilgili yayınladığı bir rapor gördük ve benim tahminimce rapordaki birkaç uydu görüntüsü hariç raporun %90-95'i tamamen açık kaynaklardan elde edilen bilgilerle ve böyle hayati, kritik öneme haiz bir sektöründe bilgilerini içeriyor. USAŞ saldırısı ile ilgili maalesef orada da işte kayıplarımız var. Google Earth vasıtasıyla bir keşif yapıldığını artık açık kaynaklardan biliyoruz. Yani bu spesifik örneklerdense yani şunu çok net bir şekilde anlamamız gerekiyor. Bu bir yani bu oyunun kurallarını değiştiren bir şey. Çünkü aradaki bütün asimetrileri kaldırmaya en az ya da kaldırma potansiyeli olan bir çarpan etkisi var. Çünkü belirli başlı bilgiler Soğuk Savaş sürecinde, öncesinde zaten büyük oranda askeri bilgilerdi ama Soğuk Savaş sürecinde ve sonrasında hatta işte belki son 15 yıla kadar devletlerin ve hatta güçlü devletlerin istihbarat teşkilatlarının tek elindeydi. Ama şu an biz de buradan uğraşsak çok da değil cep telefonumuzla veya bir bilgisayar yardımıyla herhangi bir ülkenin birçok alandaki bilgisine ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla bu oyunun kurallarını değiştiren bir durum. GZT'de de açık kaynak istihbaratı yaptığımız içeriklere yer veriyoruz. İzleyicilerimize de önermiş olalım. Peki hocam hangi alanlarda OSINT veya açık kaynak istihbaratına başvuruluyor? Burada önce şunu bir netleştirmek gerekiyor. Yani bir şeyin açık kaynaklı bilgi olması onun açık kaynak istihbaratı anlamına gelmiyor. Bu bir pasif bilgi toplama tekniği. Yani hedefle doğrudan bir temas yok ama belirli bir hedef doğrultusunda birden fazla açık kaynak platformunda bilgilerin elde edilmesi, daha sonra kıymetlendirilmesi ve istihbarata dönüşmesi sonucunda biz buna açık kaynak istihbaratı diyoruz. Ama hemen hemen bütün alanlarda kullanılıyor ki ben biraz daha böyle radikal örneklerin bu konuyu daha çok öne çıkaracağını düşünüyorum. Mesela hangi örnekler hocam? Sana sorayım Sinancığım. Devletlerin en çok böyle sırlarını korumak istediği alan nedir güvenlikle ilgili? Elinde geliştirdiği ama henüz kamuoyuna veya dış dünyaya duyurmadığı silahlar, ekipmanlar olabilir mi? Nükleer istihbaratı diyebiliriz. Yani şu an için hala ki hem nükleer silahların hala tabii dünya genelinde yaygın olmaması, belli birkaç ülkede toplanması ve sonuçlarının ciddi anlamda küresel biçimde yani yok olmadan skala o şekilde yani bir nükleer felakete. Dolayısıyla devletlerin en üst düzey yani istihbaratın da istihbaratı koruduğu yer nükleer sırları ve bununla ilgili teknolojiler hem ekipman hem de lokasyonlarla ilgili var. Bu noktada bile mesela biz açık kaynak istihbaratını artık görüyoruz. Yani örneğin Temmuz 2020'de İran'da bir patlama gerçekleşti ve İran'ın resmi açıklaması bunun işte bir endüstriyel alanda olan bir patlama olduğu yönündeydi. Daha sonra David Albright ve Fabian Hinz ki Fabian Hinz şu an
akademisyen ama daha önce Birleşmiş Milletler nezdinde de görevi vardı. Nükleer denetçilikle alakalı. Uydu görüntülerinden ve çeşitli kaynaklardan bir açık kaynak istihbarat çalışması yaparak burada aslında bir patlayan binanın nükleer santrifüj üretilen bir bina olduğunu ve patlamanın bu açıdan gerçekleştiğini ve tamamen açık kaynak istihbaratıyla bu konuyu gerçekleştirdiler. Dolayısıyla devletlerin en ketum olduğu nükleer istihbaratında dahi artık açık kaynak istihbaratının çok büyük bir rolü var. Varalım, gerisini biz diğer alanları biz düşünelim yani. Biraz öğreniyorum galiba bu işleri, değil mi hocam? Evet, iyisin. Teşekkür ederim. Hocam şöyle sormak istiyorum. Sosyal medya paylaşımları dedik mesela istihbarat toplama teknikleri olarak. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar kimler için neden zafiyet oluşturabilir? Yani burada paylaşımın kendisinin getirdiği bilgiler olmakla mesela benden birlikte örnek verelim. Bir de metadatası var bu iş. Evet, dinliyorum. Mesela benden örnek versek hocam. Benim paylaşımlarım nasıl bir zafiyet oluşturabilir? Şöyle, birincil olarak senin coğrafi konumun ve bu konumdaki kimlerle temas ettiğin çok kolay bir şekilde çıkabilir. İkincisi rutinlerin. Yani seni hedef alsak Sinan, öncelikli olarak rutinlerini ve bulunduğun lokasyonları. Daha sonra sosyal medya ve diğer internet platformları üzerinden senin network'ün, bunları çok rahat bir şekilde ortaya çıkarabiliriz ve işte sana ne yaptırmak istediğimizle alakalı bir durum. Ona göre yani senin çok ciddi bir profilini açık kaynaklardan çıkarttığımız için ona göre bir yaklaşım sergileyebiliriz. Bu normal sivil gazeteci olan Sinan için yaratan tehlike. Sen bunu bir de üst düzey siyasi yetkili veya güvenlik bürokrasisi olduğunu düşün. O zaman paylaşımlarımıza dikkat etmemiz gerektiği tavsiye ederim. Tavsiyesini alıyorum buradan. Tavsiye ederim. Peki, izleyicilerimize de tavsiye ederim. Evet. Görevimiz, yetkimiz, sorumluluğumuz her ne olursa olsun. O zaman biraz sosyal medyadaki paylaşımların ölçülerine dikkat etmekte fayda var. Artık bu dijitalleşmeyle birlikte hepimiz hem birer istihbarat üreticisi hem birer istihbarat toplayıcısı haline geldik. Yani şurada çıksak yürürken bir paylaşım yapsak, işte story çeksek, video vesaire ya da diyelim ki Allah korusun bir işte saldırı, patlama vesaire oldu. Bu noktada daha öncesinde yani geleneksel süreçlerde kolluk kuvvetlerinin veya istihbarat örgütlerinin bizzat gelip inceleme yapması gereken ve istihbarat elde etmesi gereken şu an zaten sosyal medyadan görüyoruz. Mesela uydu uygulamalarında hani biz dünyanın böyle önemli noktalarını görmek istesek göremiyoruz. Ama bazı kısıtlamalar mevcut. Bazı kısıtlamalar mevcut. Mesela İsrail'in bazı asker üslerini göremiyoruz. Orası blurlu, flu çıkıyor. Ama maalesef bizim bazı noktalarımız gözükebiliyor uydu uygulamaları üzerinden. Bu da belki kapatılabilirse en azından yani daha iyi olur. Yetkililerin ilgili görüşmeleri yapması gerekiyor bu konuda. Bence aynı durumu biz de yapmalıyız. Yani her noktamız basit uydu uygulamalarından gözükmemeli. Fransız istihbaratının hazırladığı rapor aslında. Yani bu arada çok önemli bir istihbari bilgi değil. Yani Evet. hani onu bahsedeyim. Yani oradaki o anlam karmaşasını bir düzeltelim bence hocam. Nedir o raporun kapsamı? Yani o raporda Türk savunma sanayinin genel süreçleriyle alakalı bilgilerin oluşturduğu önemli bir belge. Yani ama öyle çok da işte bütün Türk savunma sanayisinin işte kodlarını çözen bir şey değil ama şu kötü yani belirli oranda kritik sektörlerin de bu İKK noktasında en azından hassas olmaları önemli. Bu kadar bilginin çıkmaması gerekiyor. Gereken adımlar zaten atılacaktır muhtemelen diye düşünüyorum atılacaktır. hocam. Hocam geçmişte açık kaynak istihbaratı bu kadar önümüze çıkmıyordu. Şimdi neden çıkıyor? Burada aslında tabii bu teknolojiyle hani ana çarpan teknoloji ama 3 temel faktörden bahsetmek mümkün. Bunlardan ilki bir kere ticari uyduların artışı. Çok kısa bir tarihçesinden bahsetmek gerekirse şimdi uydu dediğimiz şey zaten... Uydu deyince hep benim gözüme böyle devasa aygıtlar, işte etrafında bir sürü aynalar, böyle çok geniş alanlar kaplayan cisimler geliyor. Hala öyle mi? Yani şöyle bu ilk başlangıçta evet yani bu işte 1960'da Amerika Birleşik Devletleri'nin o ilk korona uydusu, 62'de Zenit 2 Sovyetlerin çıkarttığı çok ciddi bir materyal ve büyüklükten bahsediyoruz ama günümüzde 2010'lardan sonra işte ortalama işte 2 top A4 kağıdı kadar yani hemen hemen şöyle göstermek gerekirse ticari uydular var. Bunlar da yörüngede. Yani eski bahsettiğimiz o hantal yapı büyük oranda değişti. Burada şunu görmek lazım. Yani Soğuk Savaş sürecinde, Soğuk Savaş bitene kadar, 92'lere kadar uydu dediğimiz şey devletlerin hatta büyük oranda iki devletin, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin tek elinde olan bir şey ama 90'lı yıllarla birlikte ticari uydular diye bir şeyle tanışıyoruz. Özel sektörün bir noktada buraya girmesi ve özellikle uydu görüntülemede kalitenin dramatik bir şekilde arttığını görüyoruz. Çünkü mesela örneğin bu ilk bahsettiğimiz uydular işte Zenit 2, Korona bunların çözünürlüğü
12 metre. Bu şu demek. Sizin yukarıdan bir görüntü aldığınızda iki nesneyi birbirinden ayırmanız için arada 12 metre olması gerekiyor. Aksi halde onu göremiyorsunuz. Artı sık bitki örtüsü varsa göremiyorsunuz. Hava yağmurluysa, kapalıysa göremiyorsunuz. İşte 90'lı yıllarda bu ticarileşme, yani ticari uydular bu alanda çok ciddi bir atılıma yol açtı ki bakıyoruz. Yani özellikle 90'larda başlayanlar 2000'li yıllara gelindiğinde artık çözünürlük dediğimiz 12 metre 30 santime kadar düşüyor. Yani sizin uydudan aldığınız bir görüntüde arasında sadece 30 santim olan iki farklı nesneyi net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yine sentetik açıklıklı radar teknolojisi özellikle 2000'lerden sonra önemli bir rol oynuyor ve bu teknolojiyle birlikte artık hava durumundan ya da işte oradan bitki örtüsü, bunlar size kaliteli bir görüntü almanızı çok da etkilemiyor. Bu tarz bir teknolojik gelişme oluyor ve günümüzde özellikle 2010'lar ve 2020'lerle birlikte artık buradaki hacmin daha çok özel sektöre kaydığını düşünüyoruz. Yani örneğin eski NASA çalışanlarının kurduğu bir şirket var, San Francisco Planet. Sadece San Francisco Planet'in şu an yörüngede 150 tane uydusu var. Euroconsult diye bir Fransız firmasının yaptığı bir araştırmaya göre ise yaklaşık günümüzde yılda 8.000'e yakın uydunun fırlatılması düşünülüyor. İşte bu bahsettiğimiz uydu kavramı da orada değişti. Yani eskiden tonlarca bir şeyken şu an yaklaşık bir ortalama belki bu sandalyenin yarısı kadar olan bir aletten bahsediyoruz. Uzay çöplüğü denilen konu o zaman bunlarla da ilintili olabilir mi hocam? Tabii bunların uzaydaki çöpler vesaire yani çok konuşulur. Salt bu değil ama tabii ki bu uyduların da bir yaşam ömrü var ve o yaşam ömründen sonra onu geri henüz şu an için en azından getirmiyorsunuz. Orada kalıyor. Şimdi burada şöyle bir avantajlı oldu. Yani görüntü başı maliyet başlarda $4.000'dayken şu an o $10 kadar düştü. Yani bir fotoğraf. Tabii bir fotoğraf. Onu mal etmek $4.000 mı? Başlangıçta $4.000'dı. Bunun işletim masrafı vesairesi. Şu an $10. Yani şu an biz de istesek herhangi bir şirketle buradan şu an bağlantı kurup belirli koordinatları verip onun $10 karşılığında görüntüsünü alabiliriz. Ve bu sektörde aslında ikiye bir ayrım, bir ikilik doğurdu. Yani bir kısım daha kaliteli çözünürlük için uzmanlaşırken bir kısımsa frekansa odaklandı. Yani çok daha kaliteli değil ancak işte 10-15 dakikada bir, çünkü adamın 150 tane uydusu var. Yani o geçiyor, birincisi geçiyor, 15 dakika sonra ikincisi geçiyor, üçüncüsü geçiyor ve bu da sizin açık istihbarat noktasında orada yaşanan değişimleri artık 15 dakikada bir seviyede görebilmenize yol açtı. Dolayısıyla günümüzde bu iş hem daha ucuz hem devletlerin tek elinden çıktı ve bu iki sebeple birlikte açık istihbarat konusunda çok ciddi bir artışı görüyoruz. Bir kontrol ve denetim ihtiyacı doğurur mu bu işin devletlerin tek elinden çıkması? Burada mutlaka, ama mesela Amerikan kendi iç hukukunda baktığınızda şu an hala özel şirketlerin, Amerika menşeli merkezli özel şirketlerin görüntüleme teknolojilerine, yani son ürüne, müşteriye verdiği ürüne belirli kısıtlar getiriliyor. Yani şu an için şöyle söyleyeyim, en iyi çözünürlük hala hükümetlerin kullandığı uydularda. Ama bu ilerleyen süreçte Çin'in ve diğer aktörlerin de bu piyasaya çok daha fazla girmesiyle birlikte bir dezavantaja da dönüşecek. Denetlenmeli mi? Mutlaka. Kim denetleyecek? Çok da emin değilim. Gelecekte o zaman bunların Evet, tartışmalarını bu da göreceğiz. bir politika sorunu, bir politika sorusu haline gelecektir. Aslında işte programın başında konuştuğumuz sosyal medya vesaire gibi. İkinci faktör, bu bizim bağlantı teknoloji olarak belki kavramsallaştırabileceğimiz. Yani internet, sosyal medya veya İnternete bağlı bütün cihazlar. Bunların kullanımı çok ciddi anlamda yaygınlaştı. Verilere baktığımızda 2000 yılında dünya nüfusunun sadece %15'inin internete erişimi olduğunu görüyoruz. Şu an bu yarısından fazla, %50'den fazla. Hatta trajikomik bir rakam belirteyim. Günümüzde dünya üzerinde temiz suya erişim olan nüfus, internete erişim olan nüfustan daha küçük. Temiz su içebilen insandan çok daha fazla internete erişim olan insan var ve bu istihbarat süreçlerini değiştirdi, dönüştürdü. Yani artık hepimiz birer toplayıcı haline geldik. Hocam üçüncü faktör nedir? Üçüncü faktör aslında biraz daha istihbarat analiziyle ilgili olan kısım makine öğrenimi diyebiliriz ve işte bilgisayar destekli modelleme programları. Daha çok işin istihbarat analiz boyutuyla ilgili, çünkü günümüzde verinin artmasıyla birlikte analiste düşen iş de
çoğalıyor. Yani evet eskiye göre, yani bir soğuk savaş dönemi istihbarat analistine göre çok daha fazla veriyle bir çıkarımda bulunmak gerekiyor ama çok fazla veriyle. Yani bu bir veri enflasyonu da var. İşte burada belirli algoritmalarla çalıştırarak bir avantaj sağlanabiliyor. Yani bir makine öğrenimi konusu var ki bununla ilgili mesela güzel bir örnek var. 2017 yılında Amerika'da NGA ile Missouri Üniversitesi arasında bir anlaşma imzalanıyor ve bir faaliyette bulunuyorlar. Çin'in nükleer silahlarının tespitine yönelik bir faaliyet oluyor ve burada işte bir kısım makine öğreniminden yararlanan bir ekip var ve insan analistlerden, yani normal analistlerden oluşan bir ekip var. İki ekip de bu arada %90 başarı oranıyla tespiti yapıyor. Ama makine öğrenimi bunu analistlerden 80 kat daha hızlı, toplamda 42 dakikada gerçekleştiriyor. Bu tarz yeni teknolojiler de açık kaynak istihbarat konusunda, özellikle analiz konusunda önemli rol oynuyor. Hocam açık kaynak istihbarat faaliyetlerinin riskleri ve faydaları nelerdir? Temel faydası şu: çok iyi eğitimli olsa da istihbarat personelleri nihayetinde bir profesyonel bakış açısıyla buna yaklaşıyorlar ve artık açık kaynak istihbaratı herhangi bir verinin farklı altyapılardan, farklı uzmanlıklardan gelen kişilere de analize katkıda bulunmasını sağlayabiliyor. Yani normal şartlarda işte bir istihbarat analistinin gözden kaçırdığı bir noktayı açık kaynakta bambaşka bir insan sadece hobi olarak dahi bunu yapabiliyor. Bunun getirdiği bir fayda var ki mesela şey var, 2015 yılında yine İran'da bu örgüt diyor ki Maritan isimli bir şirket var. Burada işte nükleer silah üretimi yapılıyor diye bilgi veriyor ve daha sonra bu iş sadece açık kaynaklarla, yani bu arada gerçekten öyle bir şirket var ve yüksek güvenlikli işte kimlik kartları vesaire onun üzerine bir sektör. Salt açık kaynakla orada o gün, fotoğrafın çekildiği gün bulunan biri bulunuyor. İşte sosyal medyası vesairesi ve ona soruluyor bu durum ki onun da metadatasına bakılıyor ve şirketin aslında normalde olduğu ancak nükleerle çok daha, yani ki o Maritan şirketinin Bodrum'unda yapıldığını iddia ediliyor, nükleer tesislerin. Bu bulunuyor. Ardından bu arada şeyler inceleniyor, uydu görüntüleri inceleniyor Maritan tesisinin. Çünkü sizin bir yerde nükleer tesis kurabilmeniz için belirli başlı fiziksel gereklilikler var. İşte o soğutma tünelleri, santrifüjlerin gireceği ve sadece açık kaynak, yani ticari uydu görüntülerine bakılarak fiziki olarak böyle bir şey mümkün olmadığı belirliyor. Yani normal şartlarda buna işte örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin veya Türkiye'nin ilgili kuruluşlarının ciddi kaynak ayırması gerekiyordu. Böyle bir çalışma yapması gerekiyordu. Bu işin fayda kısmı. Yani farklı perspektifler yaklaşıyor. Ama riskler kısmı da var. Yani burada riskleri de aslında ikiye ayırabiliriz. Şimdi birincisi mesela bir içinde kötü niyet, dezenformasyon barındırmayan riskler var. Yani Amerikalıların tabiriyle honest mistake dediğimiz dürüstçe yapılan bir hata var ki burada Georgetown'dan bir profesörün, işte Carver'ın 2013'te yaptığı bir çalışma var. Lisansüstü dersinde diyorlar ki ne yapacağız? Açık kaynaklardan Çin'in nükleer silahlarının yerini ve sayısını bulacağız diye öğrencilerine bir ödev veriyor. Evet, bu da lisansüstü eğitimin kalitesi konusunda da fikir veriyor. Ve sonuç olarak öğrencileri 3000 nükleer başlık olduğunu tespit ediyorlar. Bunda da tamamen açık kaynaklardan yararlanıyorlar. İşte 1960'larda artık kamuya açık olan istihbarat değerlendirmelerinden tutun çeşitli uydu görüntülerine kadar ve bu işte manşetlere taşınıyor. New York Times'lar vesaire. Ama daha sonra şunu görüyoruz. Bu mümkün değil. Neden mümkün değil? Ki bu arada Amerikan istihbaratının özellikle ilgili kuruluşların çok ciddi bir anda bütün ilgisi buraya kayıyor ve ciddi hem beşeri hem finansal kaynak harcamaya çalışıyorlar. Daha sonra yine açık istihbaratla bunun doğru olmadığı bulunuyor. Bir uzman plütonyum miktarı üzerinden bunu buluyor. Yani Çin'in 3000 adet nükleer başlık yapacak kadar plütonyuma erişimin olmadığını bahsediyor. Diğer taraf yine uydu görüntülerinden benzer fiziksel özelliklerden buluyor. İkinci riski şu: niyetler kötü olduğunda. Yani burada çok meşhur bir örnek var. 2015 yılında Amerika'da işte Texas'ta gerçekleşen Islamic Dava Center diye bir binanın önünde iki farklı grup aynı gün, aynı saatte protesto yapıyorlar ve daha sonra ufak çaplı çatışma da yaşanıyor. Bu gruplardan bir tanesi Heart of Texas diye bir Facebook grubu. Anti-göçmen, göçmen karşıtı, İslam karşıtı bir Facebook grubu ve yaklaşık 250 bin üyesi var. Diğer grup United Muslims of America, işte Amerika Müslümanları diye belki yapabiliriz. Onun da 320 bin üyesi var Facebook grubu üzerinde. İki grup üzerinden aynı gün aynı yere bir protesto düzenleniyor. Gerçek bir Amerikan sokağında Amerikan vatandaşları birbirine giriyor. İki grup da Ruslar tarafından üretilmiş. Yani bu tarz riskleri de var açık kaynak istihbaratının. Hocam sizinle açık kaynak istihbarat faaliyetlerinin etkileri, faydaları ve zararları üzerine geniş çaplı bir söyleşi gerçekleştirdik. Ben çok teşekkür ediyorum anlattıklarınız için. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.